Herkese merhabalar. Yeni bir video ve yeni bir proje ile birlikteyiz. Bu defa sizlerle birlikte modem için acil durum güç kaynağı yapacağız. Yani modemi çalıştıracak bir UPS yapacağız arkadaşlar. Özellikle uzaktan eğitimle birlikte sınavlar online olarak gerçekleşmekte ve online sınav esnasında kimse elektriğin kesilmesini göze alamaz diye düşünüyorum. Şu içinde bulunduğumuz dönemde oldukça işe yarayacak bir proje ve yine sık sık elektrik kesilen yerlerde kullanılacak güzel bir proje olduğunu düşünerek videoma başlamak istiyorum arkadaşlar. Projemizi yapmak için gerekli malzemelerle devam ediyorum. Yine malzeme listesini ve satın alma linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şöyle bir projemizi içerisine yerleştirmek için bir kutumuz var arkadaşlar. Proje kutumuz. Yaptığımız UPS'i buraya yerleştireceğiz. 18650 pil kullanacağım. Bu pili ben 2 tane kullanacağım. Örnek veriyorum, siz 1 veya daha fazla kullanabilirsiniz. Pil sayısı arttıkça şarjı daha fazla gidecektir. Bu bilgiyi verdikten sonra bir kenara alıyorum. TP4056 şarj modülü kullanacağım. 18650 pillerimizi şarj etmek için bu modülden yararlanacağız. Yine benim kullandığım modem 12 voltluk bir modem olduğu için bizim pillerimiz 3.7 volt. 3.7 voltu 12 volta yükseltmek için voltaj yükseltici bir regülatörüm var arkadaşlar. Şu gördüğünüz regülatör ile buradaki voltajımızı 12 volta yükseltip modemimizi tekrar çalıştıracağız. Onu bir kenara aldıktan sonra şuradaki 18650 pillerimizi şarj etmek için kullandığımız modülümüz 5 volt ile çalışmakta ve adaptörden 12 volt gerilim geldiğinden bu 12 voltluk gerilimi 5 volta düşürmek için bu gördüğünüz voltaj düşürücü regülatörden faydalanacağım. Onu da bir kenara aldıktan sonra hemen 12 voltluk 5000'lik röleme geçmek istiyorum. 12 volt 5000'li bir röleden faydalanıyoruz yine. Bu rölemizin devredeki görevi de bizim şebeke elektriğinin geldiğini veya kesildiğini algılayıp bu içerideki pil sisteminin devreye girip çıkmasını bu röle sağlayacak arkadaşlar. 12 volt 5000'lik rölemizi de aldıktan sonra hemen kondansatörüme geçiyorum. 2200 mikrofaradlık bu kondansatörümüzün görevi de özellikle rölenin sistemi değiştirirken, örnek veriyorum, şebekeden gelen elektrik kesilip pil devresine geçerken bir zaman farkı ortaya çıkacak. Bu zaman farkı çok düşük, milisaniyeler civarında, ancak modemde herhangi bir sıkıntı olmasın, modem kesilmesin diye o boşlukta birkaç milisaniye için modemin enerji ihtiyacını bu kondansatör karşılayacak arkadaşlar. Üzerindeki depoladığı enerjiyle bu kondansatör üzerinden karşılayacağız. Onu bir kenara aldıktan sonra şöyle adaptör girişimi de gösteriyorum ve birlikte projemize başlıyoruz. İlk olarak kutumuzun adaptör bağlantısını oluşturduk. Şuradan bir delik açtık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ve buraya adaptör girişimizi yerleştirdik. Kabloları biraz uzun tuttum rahat montaj yapabilmek için. Şimdi röle bağlantısıyla devreye devam edelim. Malzemeleri anlatırken söylemeyi unuttuğum 3 adette bir N4007 diyot kullanacağız arkadaşlar. Devre içerisindeki yerlerini yine göreceksiniz. Şimdi röleme bir N4007 diyotu ekleyeceğim. Ardından güç bağlantılarını oluşturup sizlerle paylaşacağım. Rölemin teknik özelliklerini şu an görmektesiniz ve şöyle gösterelim. Bakın, rölemin bobin uçları, ortak girişi normalde açık ve normalde kapalı uçları şu an görünüyor arkadaşlar. Araya bir N4007 diyotumuzu bağlıyoruz. Röle açılıp kapanırken ürettiği yüksek voltajı sıfırlamak için bu diyotu buraya ekliyoruz ki modüllerimiz zarar görmesin. Sözü fazla uzatmadan bu aşamadan sonra işlemleri biraz hızlandırmak istiyorum arkadaşlar. Projeye ait detaylı çizimi, basitleştirilmiş detaylı çizimi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yine malzemelere ait satın alma linklerini ve malzeme listesinde açıklamalar kısmında bulabilirsiniz dedikten sonra şimdi hızlıca projemizi gerçekleştirelim. Enerji çıkışı için kutumuz üzerinde bir delik açarak işlemimize devam ediyoruz. Şebeke ve pil arasındaki geçişte ortaya çıkacak zaman farkında modemimizin
yanmasını engelleyecek olan kondansatörümüzü devremize ekliyoruz. Bir N4007 diyotumuzu yine devremize ekliyoruz. Sistemi tamamen kapatmak istediğimizde kapatmak üzere kullanacağımız anahtarımızı da ve anahtarımızı bağlayacağımız yuvayı hazırlayarak işlemimize devam ediyoruz. Sistemin beyni diyebileceğimiz röle bağlantılarını tamamladık. Şimdi bir sonraki aşamaya geçebiliriz. TP4056 modülümüz 5 volt ile çalıştığından regülatörümüzü 5 volta ayarlayarak projemizi hazırlamaya devam ediyoruz. Voltaj regülatörümüz ve şarj modülümüzün bağlantıları da bu aşamada tamamlanmış durumda. Küçük bir test yaparak sistemin çalışıp çalışmadığını deniyoruz. Devre elemanlarını kutu içerisinde toparlayarak sabitliyoruz. Bu sayede hareket etmelerini önlemiş olacağız. Pilde depoladığımız enerjiyi modemimizi çalıştırmak üzere 12 volt seviyesine kadar yükseltiyoruz. Yine ölçü aleti üzerinden yaptığımız işlemi kontrol ediyoruz. Projemizi tamamladık ve tamamlanmış halini sizlerle paylaşıyorum. 4 adet ışık var arkadaşlar. Üzerinde şöyle gösterelim. Kapağını da kapattık. Birinci ışığımız şu gördüğünüz ışık bizim şebekeden gelen elektrikle sistemin aktif olduğunu gösteriyor. Hemen yanında gördüğünüz yeşil ışığımız sistemin içerisindeki bulunan batarya şarj olduğunda yanıyor arkadaşlar. Bataryamız dolduğunda yeşil ışık yanıyor. Burada gördüğünüz kırmızı ışık ise şu an bataryanın şarjda olduğunu gösteriyor. Bataryamız dolduğunda kırmızı ışık sönüp yanındaki yeşil ışık yanacak. En sonda da bir sarı ışığımız gözüküyor arkadaşlar. O ışığımızda enerji kesildiğinde UPS'in şu anda içerisindeki batarya üzerinden modemi beslediğini gösteriyor. Tekrar elektrik geldiğinde yine sistem şarja girip şebeke ışığımız yanıyor. Sistemi bir yerden bir yere götürmeniz gerektiğinde örnek veriyorum. Fişi çıkarttığınızda otomatikman sistem aktif oluyor. O zaman buradaki kapatma tuşundan kapatarak sistemi tamamen kapalı hale getiriyorsunuz. Bunu açtığınızda aktif olacaktır. Buradan bağlantıyı oluşturduğunuzda da sistem çalışmaya başlayacaktır. Bu şekilde oldukça güzel bir proje olduğunu söylemem gerekiyor.
Projemde kullandığım malzeme listesini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Malzemelere ait satın alma linklerini hemen önlerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca sistemin basitleştirilmiş devre şemasında sizler için açıklamalar kısmında paylaşmış olacağım. Projemizin tamamlanmış halini şöyle paylaşıyorum. Size bahsettiğim gibi en baştaki yeşil ışığımız, yanındaki parlak yanan ikinci yeşil ışığımız yanıyor. Bunun anlamı şu anda bataryamız dolu ve ben çalışmaya hazırım demek. Şu an modemimizin çalıştığını, ışıklarının yandığını görebilirsiniz. Şimdi enerjiyi keseceğim ve modemin çalışmaya devam ettiğini birlikte görüyoruz arkadaşlar. Modem şu anda hazırladığımız UPS üzerinden çalışıyor ve modemde daha önce size anlattığım ışığımız ben aktifim ve şu anda modemi besliyorum diyor. Böylece projemizi çalışır halde kullanmış ve denemiş olduk. Kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşünceye değin hoşça kalın.